Herkes çaresizce birbirine bakarken Fındık, "Bu durumu düzeltebilirim," demiş. Hemen yeşil cesaret şapkasını takıp, dostlarından yardım istemiş. Onun yanına Tilki Pati, Baykuş Bilgin ve Kaplumbağa Yavaş katılmış. Çünkü sihirli ormanda herkesin yardımlaşması gerektiğini biliyorlarmış. Dört dost, sihirli derenin kaynağına doğru yol almış. Yolda çok sayıda engelle karşılaşmışlar, yıkılmış bir ağaç yolunu kesmiş, köprü yıkılmış, hatta sis her yeri kaplamış. Ama her defasında biri bir çözüm bulmuş. Fındık hızıyla yolu temizlemiş, Bilgin zekasıyla yeni bir köprü yapmış, Yavaş sisin içindeki gizli yolu bulmuş, Pati ise herkesi tehlikeden uzak tutmuş. Sonunda dere kaynağına ulaşmışlar. Ama bir de ne görsünler. Koca bir kaya, suyun çıkışını engelliyormuş. Fındık hemen şapkalarından yardım alabileceğini fark etmiş. Cesaret şapkasıyla kayanı kaldıramayacağını bilerek bilgelik şapkasını takmış. "Birlikte çalışırsak başarabiliriz," demiş. Tüm dostlar bir araya gelip kayanı yerinden oynatmayı başarmış. Suyun tekrar akmaya başladığını gördüklerinde hepsi mutluluktan dans etmeye başlamış. Sihirli dere tekrar akmaya başlayınca, orman yeniden canlanmış. Kuşlar şarkı söylemiş, çiçekler açmış, hayvanlar sevinçle bir araya gelmiş. Fındık ve dostları ise sihirli ormanın kahramanları olarak anılmış. O günden sonra, Fındık hep şu sözü hatırlatmış: gerçek sihir, dostlarınla birlikte başardıklarındır. Ve onlar ermiş muradına, biz çıkalım masalın tadına.